1986 yapımı orijinali bir kadın filmi olarak o zamanın sınırlarını aşan ve toplumsal yapıya oldukça fazla gelecek Ah Belinda'yız filminin bu yeni versiyonunu da bu kez Netflix tüm bu yıllar içindeki kitlesel dönüşümün izlerini, değişim dediğimiz şeyin o sığ ve duygusu, mesajı eksik biçimiyle, zamanın o yavan şanına yakışan biçimiyle hikayesinin asıl mesajlarını orijinalindekinden eksilte eksilte yeniden karşımıza çıkarıyor. Adeta eski haline hiç benzemeyen, yaşayan bir ölü gibi. Hikayenin özü ise iyi bir oyuncu olan Dilara'nın bir şampuan reklamında oynarken role kendini kaptırıp paralel bir evrene sıçrayarak pek de onun yaşamıyla paralel olmayan klasik bir ailede hem çalışan hem ev işlerine bakan bir kadına dönüşmesi diyebiliriz. Orijinalinden yola çıkarak hikayenin muhteşem olduğunu söyleyebilecek iken bu yeni versiyona bakınca politik mesajlarından arındırılmış, popülist kaygıları ağır basan, tüm bu hikayeyi daha çok mizanseni biçimiyle sunmayı hedeflemiş, seyirciyi paralel evrenlerdeki gezintinin keyfiyle sınırlandırmış görünen bir film izlediğimiz su götürmez. Mesela ilk filmdeki Serap karakteri Belinda şampuan reklamında oynamayı ilkesel bir karşı duruşla yatsırken, yeni versiyondaki Dilara ise marka bir kuru yemiş firması olduğu için küçümseyip dudak büküyor reklamda oynamaya. Orijinal filmdeki kapitalizm itirazı bu yeni versiyonda bizzat kapitalizmin nesnesi olmuş biçimiyle karşımıza çıkıyor. Necip Nemli'nin aşırı karakterize kimliği ise Neslihan Atagül'ün orantılı bir rolantiyle süren iyi oyunculuğunun yanında bize yer yer başka tür bir filmde hissettirmiyor değil kendimizi. Aslında bu iki filmle bir yandan da 36 yıllık bu sürece nesnel açıdan bakabildiğimizde hayat şartlarını, toplumun aldığı yolu ve kadının eski özgürlük anlayışıyla şimdikinin farklarını net bir şekilde görmek de mümkün. İlk versiyonun Belinda'sıyla yaratılmak istenen kendine yepyeni bir hüviyet oluşturma gayretindeki kadının kendine has bir yaşam, hedefler, amaçlar, kariyer ve en önemlisi de erkeklerle eşit bir hak mücadelesiyken yeni versiyondaki kadın tipolojisinde ise sadece içine düştüğü bu durumu milyonlarca kadının her gün bu eziyetleri yaşamasına rağmen bunu bir bunaltı olarak görüp içinden bir çıkabilse, o muhteşem konfor alanına sadece kendini çoğaltan o bireysel zenginliğe bir dönebilse her şeyin hallolacağı biçimiyle bir kadın imajı çizilmiş sadece. Üstelik ilk versiyondaki anlatının tek derdi bu da değildir. Kadın sorunsalının önünde duran yegane düşmanın sadece ataerkil egemen eril anlayış olmaktan çıkarak buna ve tüm bu yozlaşmaya sebep olan kapitalist unsurlar da en asli düşman olarak sunulur. Kapitalizmin tüm üretim ve tüketim ilişkilerinin emrettiklerinin kadının ve tabii ki erkeğinde köleleşme kabusunun baş nedenleri arasında olduğunu ortaya koyar. Hikaye yaşadıklarından ve yaşayamadıklarından çoğalıp azalan kadınların hayatlarından besleniyor. Dilara içine düştüğü bu paralel evrendeki hayatında toplumun tüm ona addettiği rolleri kabul etmeyip üzerine yapıştırılan o yaftalardan kurtulmaya çalışırken her şeye bir siktir çekiyor sadece. Düş dediği ve ama milyonlarca kadının gerçeğini tüm acısıyla iliklerine kadar yaşadıkları bu kabustan uyanmak istiyor sık sık, gözlerini kapayarak ve kitlesel bir mücadele geneline sığınmadan kurtuluşun mümkün olmadığı birçok insan yükünün yazgısını ne gözlerini kapatarak ne de sunturlu küfürler ederek değiştiremiyor maalesef. Çünkü karşı safın örgütlü duruşunun yaşananları bir kader ve yazgı diye tanıtma eylemleri ve argümanlarının gücü karşısında bireysel çıkışlar bir yel üfürümüyle savrulup gidiyor. Evet, Ah Belinda 37 yıl sonra Netflix yapımı olarak yeniden gündemde. Hakkını yememek gerek ki hem çalışan hem ev işlerini gören hem çocuklara bakan, kocasına karılık yapan kadının portresini yorumsuz ve mezajsız da olsa filmin izleyinde yine önemli bir yer tutacak kadar işlemiş diyebiliriz. Altı da olsa, orijinalindeki gibi bir samimiyet taşısa ve sadece komedi algısıyla yol almasa ne güzel olurdu. Gerçek yaşamda öyle olmuyor işte birçok şey. Her koyun kendi bacağından asılmıyor. Aynı yöntemle oysaki bütün koyunlar bacağından asılıyor. Aynı kaderi yaşayan milyonlarca hemcinsinden hasbelkader bir şans eseri kurtulabilen kadına geride milyonlarcası kalırken nasıl sevinebileceğiz? Dilara nasıl sevinecek? Paçayı yırtmakla paçaları yırtmak arasındaki o ince ve azim gerektiren mücadeleyi neden işlemeyiz? Bu Netflix yapımı filmle
dik duruşuyla orijinal filmdeki Serap'ın bütün o hazinelerinin getirisinin üzerine ve ama bu hazineyi boş yere harcayan, bireysel kurtuluştan başka bir gayesi olmayan bir kadın portresi izlemekten uzağa gidilmemiş. Bu uyarlama, bırakın orijinalin üzerine bir şeyler koymayı, yeni şeyler söylemeyi, mevcut imgelenlerin ve sembollerin de iyi bir içi boşaltılıp film boyunca zoraki gülümsetmekten öte gidebilmeyi başaramamış. Orijinalinin gayesinden, hedeflediğinden, karşı duruşundan fersah fersah uzağa düşmüş diyebilirim. Serap gibiler bütün o yoğun çabalarını, dik duruşlarını ve evet belki de canlarını Dilara'lar yaşasın ve özgürleşsin diye verdiler. Özünde bir ömür tek bir amaç için eve kapatılan, ya benimsin ya toprağın diyen erkekler tarafından boğazlanan, yakılan, parçalanan, tecavüz edilip bir ormana atılan, kimliksizleştirilen, ötekileştirilen, yaşamın her alanında her türlü tacize uğratılan ah Belindalar, Dilara'lardan da Seraplara onurlu bir saygı duruşu beklerdik. Olmadı. Öyleyse biz de Atıf Yılmaz'a, Barış Birhasan'a müjde ara ve 8 saatlik kazanımda can veren 129 kadının öznelinde ezilen tüm kadınlara ve mücadele eden tüm insanlara yeniden ve yeniden şapka çıkaralım. Filmin sonunda elindeki yanık izine bakıp onca çabalamasına rağmen ev kadını yazgısını kendi çabasıyla değiştiremediğini görüp boyun büken tüm Dilara'lar birleşin öyleyse. Evet, sizin de zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok çünkü. Teşekkürler sevgili dostlar. Sevgili dostlar, yeni kanalımıza sinema aşkı ile destek olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.